Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çıtır çıtır bir baklava yapacağız. Hem de sadece hazır yufkadan. Yiyen herkes baklavanın hazır olduğunu düşündü. Ev açması olduğunu düşündü. O kadar şahane olmuştu. Kesinlikle bu tarifi kaçırmayın ve sonuna kadar izleyin derim. Öncelikli olarak bu şekilde bir hazır yufkamız vardı. Bunu kullanacağız. Ama ilk olarak şerbetimizi ve içine koyacağımız kaymağımızı hazırlamamız gerekiyor. Ben ilk olarak kaymağımızı hazırladım. Kaymağımızda yarım su bardağı irmikle 2 su bardağı sütümüzü karıştırıyoruz ve ocağımıza alıyoruz. Kaynayana kadar pişiriyoruz. Kaynamaya başladığı anda bu kaymağımızın hemen altını kapatacağız. Ve kaynayana kadar sürekli bu şekilde karıştırıyoruz ki dibine sarmasın. Evet, gördüğünüz gibi kaymağımız pişti bile. Hemen kaynamaya başlayınca ocaktan aldım ve şimdi soğuması için küçük bir kaba alacağım. Yapmış olduğum bu kaymağı inanın yiyen herkes içinde gerçek kaymak var sanmıştı. O kadar lezzetli oldu. Mutlaka içerisine kaymak çok yakıştığını düşünüyorum baklavaya. Bu yüzden ben de koymak istedim. Siz de isterseniz yapabilir ya da isterseniz sadece ceviz de yapabilirsiniz. Şimdi baklavamızın en önemli olan kısmı şerbetine geldik. 3 su bardağı suya 2,5 su bardağı şeker ekliyoruz. Tam kıvamında bir şerbet oluşuyor. Bunu size söyleyebilirim. Şerbetimizi suyumuzla şekerimizi karıştırdıktan sonra tenceremizi ocağa alıyoruz ve kendi kendisine kaynamaya başlıyor. Kaynamaya başlayan şerbetimizin içerisine bir dilim limon koyuyoruz ve birkaç damla da limon sıkıyoruz ki şerbetimiz şekerlenmesin diye. Ve limonu koyduktan sonra tam 15 dakika kaynatmamız yeterli olacaktır. Ben 15 dakika kaynattım ve hemen altını kapattım, soğumaya bıraktım. Ve diğer bir şekilde içerisine biz margarin süreceğiz ve bir kısımda kızartmak için margarini kullanacağız. Bu yüzden de 150 gram margarini tavada sadece eritiyorum. Kesinlikle kaynatıp pişirmeyeceğiz. Tamamen eriyene kadar ocağın altını yakıyoruz ve eridiği anda hemen altını kapatacağız ocağın. Ve erimeye başladığı anda üzerinde özellikle böyle beyaz beyaz köpükler oluşursa o köpükleri şöyle hafifçe kaşığınızla alabilirsiniz. O acı bir tat verebilir çünkü. Ben de birkaç tane beyazcıklar oluşmuştu, onları aldım ve hemen gördüğünüz gibi altını kapattım eridiği gibi ve içerisine bir çay bardağına yakın sıvı yağ ekledim. Bunu şimdi baklava hamurumuzun iç katmanına süreceğiz. Evet, şimdi baklavamızı hazırlamaya başlayalım. İlk olarak bir adet baklava hamurumuzu alıyoruz ve bu şekilde bir güzelce her yerini yağlıyoruz. Her yerini yağladıktan sonra ikinci kat baklava yufkamız üzerine seriyoruz. Onu da çok güzel bir şekilde her yerini yağlıyoruz. Burada tabii ki iyi bir şekilde yağlamamız çok önemli. Bu hazır baklava yufkası olduğu için büzmesi birazcık daha zor oluyor. İyice yağladığımızda yufkamız ıslanmış oluyor ve daha rahat bir şekilde büzebiliyoruz. Bunun için önemli. Daha sonra elimizle iki ucundan tutarak böyle kat kat küçücük bu şekilde katlayacağız. Bu da baklavamızın üzerinde kat kat bir katman oluşmasını sağlayacak. Çok güzel bir görüntü oluşturacak. Çünkü bu katladığımız kısım baklavamızda üst kısma gelecek ve şahane bir görüntü oluşturmuş olacak. Evet, orta kısmını bu şekilde katladıktan sonra içerisine bu şekilde yarım tatlı kaşığı kadar cevizlerimizi ekliyoruz. Ben 5 ayrı yere cevizleri koydum. Tam olarak 5 ayrı yerde yetti. Ve üzerine daha sonra da az önce hazırlamış olduğumuz irmikli kaymağı koyacağız. Kaymağımızı da koyduktan sonra kenarlarını üstüne doğru katlayıp ellerimizle orta kısımlarını bu şekilde sıkıştıracağız. Gördüğünüz gibi köşelerinden bu şekilde sıkıştırarak baklavamızın şeklini vermiş olacağız.
Böylece şekli de çok güzel bir şekilde baklavamız oluşmuş olacak. Evet, baklavamızı sıkıştırdıktan sonra elimizle bu şekilde o sıkıştırdığımız yerlerden kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz parçayı ters çeviriyoruz. Altı üste gelecek şekilde ve tekrardan elimizle kenarlarını düzeltip sıkıştırıyoruz. Bu şekilde. Evet, tekrardan size göstereyim. Evet, bu şekilde kesmiş olduğumuz baklava dilimini ters çeviriyoruz ve tekrardan elimize kenarlarından sıkıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz baklavalarımızı şimdi borcamımıza dizelim ve tekrardan birkaç tane daha baklavadan hazırlayalım sizler için. Borcamımıza koyarken gördüğünüz gibi düz bir şekilde değil de birazcık çapraz bir şekilde dizelim ki görüntüsü de çok hoş bir şekil oluşturmuş olsun. Bakın burada gördüğümüz gibi çapraz bir şekilde hazırlamış olduğumuz baklava taneciklerini diziyoruz. Hem güzel bir görüntü oluşuyor hem de şahane bir tadı oluyor. Evet, size bak üst kısmında şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi üst kısmı katladığımız için kat kat duruyor ve piştiğinde çok güzel bir görüntü oluşmuş oluyor. Şimdi az önce içerisine sürmüş olduğumuz yağımızdan geriye kalanın birer kaşık üzerine gelecek şekilde her bir baklava dilimimizin üzerine döküyoruz. Burada her bir baklava diliminin üzerine ben bir yemek kaşığı gelecek şekilde döktüm. Daha fazla kalırsa yağınız kullanmayabilirsiniz. Benimki tam yetti. Birer yemek kaşığı döktüğümde bütün yağımı kullanmış oldum. Evet, bütün yağımızı da döktükten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 175 derece fırında yaklaşık bir 45 dakika kadar pişirdim. Ama sizin fırınızda bu daha uzun ya da daha kısa da sürebilir. Evet, gördüğünüz gibi baklavamız pişti ve üzeri nar gibi kızardı ve çıtır çıtır oldu. Şimdi ilk sıcağı çıktıktan sonra yani yaklaşık bir 3 dakika kadar beklettim. 3 dakika sonra üzerine soğuk olan şerbetimi döküyorum. Burada tekrardan söylüyorum, tatlımız sıcak, şerbetimiz de soğuk olacak şekilde döküyoruz. Evet, hazırlamış olduğum şerbetin tamamını üzerine döktüm. Öyle söyleyeyim sizlere. Ve döktükten sonra yaklaşık bir 6 saat kadar beklettim. Şerbetini bir güzel çekti ve şerbetini çektikten sonra sizler için şimdi gösteriyorum. Evet, bütün şerbetini çekti. Hem rengi nar gibi oldu, tadı da şahaneydi. Dışı çıtır çıtırdı. Zaten şimdi size çıtırtısını göstereceğim. İçi de yumuşacıktı. O içindeki kaymak harika bir tat vermişti. Şimdi size isterseniz iç katmanını da göstereyim. Evet, çıtırtısını sizler de duydunuz. Şahane bir tarif oldu. Şöyle söyleyeyim sizlere. Kesinlikle tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Buraya kadar tarifimi dinlediyseniz mutlaka bir yorum bekliyorum. En azından bir emoji olsun ya da nasıl oldu tatlım bununla ilgili bir yorumunuzu mutlaka bekliyorum. Ve ayrıca siz hazır yufkalardan nasıl şekilde yapıyorsunuz baklavalarınızı bunu da yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.